Freud 1900 yılında yakın dostu Wilhelm Fleiss'e yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Nietzsche'yi yeni edindim. İçimde sessiz kalan pek çok şeyi onun kelimelerinde bulmayı umuyorum ama henüz kitabını açmadım. İşin ilginç yanı Freud'un bilinçaltı, rüya yorumları ve süperego gibi devrim niteliğinde gördüğümüz fikirlerinin çoğu Nietzsche tarafından yıllar önce dile getirilmişti. Nietzsche, insanın içindeki karanlık güçlerden bilinçaltının bizi yönlendiren asıl mekanizma olduğundan bahsederken Freud aynı şeyi bilimsel yöntemlerle ortaya koydu. Üstelik Freud, Nietzsche'yi okumaktan özellikle kaçındığını itiraf etti. Onun sezgisel olarak keşfettiği gerçekleri yıllar süren psikanaliz çalışmalarıyla kanıtlamak istiyordu. Freud'un tüm çalışmaları aslında Nietzsche'nin gölgesinde mi şekillenmişti? Belki de Freud sadece Nietzsche'nin psikanalitik çevresini yaptı. Peki sizce Freud'un mektupta bahsettiği hangi kitaptı? Descartes düşünüyorum, öyleyse varım diyerek modern felsefenin temelini atmıştı. 1649 yılında İsveç'te geçen soğuk bir kış hastalanmasına ve ruhunu teslim etmesine sebep oldu. Descartes, zihin ve bedenin ayrı varlıklar olduğunu savunarak insanların davranışlarını açıklamaya çalıştı. Zihni bedene bağlayan beynin arka kısmında yer alan epifiz beziydi. Bu görüş Freud'un bilinç ve bilinç dışı ayrımına ilham kaynağı olmuş olabilir. Ancak temel yaklaşımlarında tezatlar vardı. Çünkü Descartes'e göre her şey bilinçle ilgiliydi. Ancak Freud davranışlarımızın kaynağını bilinç dışında arıyordu. 17. yüzyılda Descartes'in kafatası mezarından alındı ve halen Paris'teki Musée de la Homme'da sergilenmektedir. Vücudu ise Paris'te Saint-Germain-des-Prés'de yatıyor. Kaderin bir cilvesi. Descartes zihin ve beden ayrı varlıklar demişti. Zihnini temsilen kafatası ve bedeni ölümünden sonra bile ayrı kalmaya devam etti. 18. yüzyılda Johann Caspar Lavater adlı bir papaz, insanların yüz hatlarından kişilik özelliklerini okuyabileceğini iddia etti. Fizyognomi adını verdiği bu teori kısa sürede popüler oldu. Fizyognominin kökeni aslında antik Yunan ve Çin medeniyetlerine dayanıyordu. Yüz hatlarından yola çıkarak insanın iç dünyasını yorumlama sanatı. 1780'lerde Avrupa'da suçluların yüz şekillerine göre cezalandırılması bile gündeme geldi. Freud gençliğinde Lavater'in fikirleriyle ilgilenmişti. Ancak zamanla fizyognominin tutarlı sonuçlar vermediği, bilimsellikten uzak olduğu netleşti. Freud, Lavater'in yöntemlerinin sezgisel ve subjektif olduğunu anlamıştı. Ancak bilinçaltının ipuçlarını insan davranışlarında arayarak bir anlamda sezgilerine dayanarak başladığı çalışmalarını sistematik bir terapi tekniğine dönüştürmeyi başardı. Freud'un gençlik yıllarında bir kitap Avrupa'yı sallıyordu. 1859'da basılan Charles Darwin'in Türlerin Kökeni. Darwin, insan zihninin ve davranışlarının biyolojik temellere dayandığını öne sürdü. Bu, Freud'un en çok etkilendiği fikirlerden biriydi. Darwin, hayvanların içgüdüsel hareketlerini gözlemlerken, Freud, insanların bastırılmış dürtüleriyle nasıl hareket ettiğini araştırdı. Darwin'in teorisi olmasaydı, belki de Freud, insan zihninin evrimsel kökenini araştırmayacaktı. Ama burada kritik bir soru var. Eğer bilinçaltı gerçekten evrimsel bir süreçse, insanın içindeki karanlık dürtüler doğanın bir mirası mıydı? Freud'un kariyerinde Paris'teki Salpêtrière Hastanesi'ne yaptığı bir ziyaret dönüm noktası oldu. Burada Jean-Marty Charot adında ünlü bir nörolog hipnoz ile histeri hastalarını tedavi ediyordu. Charot, nörolojinin klinik uzmanlığını genel tıptan çıkardığı için nörolojinin babası olarak kabul edilir. Freud, bilinç dışına ulaşmanın bir yolu olarak hipnozu kullanmayı düşündü. Freud, hipnozu psikanalizin bir aracı olarak kullanmış ve bu tedaviye katarsis adını vermiştir. Ancak umduğu sonuçları alamadı ve tedavi yöntemi olarak hipnozdan vazgeçti. Daha sonra hipnozun yerini serbest çağrışım tekniği almıştır. Freud hastaları konuşturarak bilinçaltındaki bastırılmış anıları açığa çıkarmanın daha kalıcı bir çözüm olduğunu fark etti. Charot ve hipnoz olmasaydı Freud'un serbest çağrışım ve psikanaliz yöntemleri hiç gelişmemiş olabilir miydi?
Freud, ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski'yi hayranlıkla okurdu. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanında Raskolnikov'un iç çatışmaları Freud'un bilinçaltı kavramıyla şaşırtıcı derecede uyumluydu. Romanın kahramanı suç işledikten sonra vicdan azabı çekiyor ve kendisini içsel bir hesaplaşmanın içinde buluyordu. Freud'a göre Raskolnikov'un suç işledikten sonra pişmanlık duyması süperego tarafından cezalandırılma korkusundan kaynaklanıyordu. Romanın satırlarında Freud'un teorilerini doğrulayan ipuçları vardı. Ama Freud, Raskolnikov'un vicdanıyla mücadelesini yalnızca bir edebi kurgu olarak mı görmüştü? Yoksa psikanaliz kuramı için gerçek bir ilham kaynağı mıydı? Belki de Dostoyevski psikanalitik çözümlemeyi edebiyat yoluyla Freud'dan önce yapmıştı. Freud, bir tedavi yöntemi veya destekleyici araç olarak müziğe karşı analitik bir yaklaşım geliştirememişti. Ona göre müzik bilinç dışında doğrudan bir etki yaratıyordu ancak bunu bilimsel olarak nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Freud'un müziğe duyduğu mesafe ilginçtir çünkü tarih boyunca müzik zihinsel ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde önemli bir araç olarak kullanılmıştır. Bergama'daki Asklepion Tapınağı M.Ö. 4. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla kadar antik çağın en önemli şifa kompleksiydi. Hekim Galen ile anılan Asklepion'da psikolojik rahatsızlıklar, su sesleri, müzik tınıları ve ritüelistik melodilerin yer aldığı bir süreçte tedavi ediliyordu. Freud, müziğin bilinç dışıyla bağlantılı olduğunu kabul etse de onun psikolojik etkilerini bilimsel bir yöntemle ele almadı. Belki de bilinçaltımızın dili kelimeler değil, tınılar, melodiler ve ritimlerdir. Sigmund Freud, bilinç dışı, rüya analizi ve nevroz kavramlarını bilim dünyasına kazandırarak modern psikolojinin temel taşlarını attı. Ancak bundan 900 yıl önce İbn Sina, zihinsel rahatsızlıkları ve insan psikolojisini inceleyerek bu alanda önemli fikirler ortaya koymuştu. İbn Sina, melankoli ve obsesyon gibi ruhsal durumları açıklamaya çalışmış, konuşma ve telkin yöntemiyle hastaların ruh sağlığına etkilerini gözlemlemişti. Freud'un bazı çalışmaları İbn Sina'nın El Kanun fi Tıp adlı eserinde yer alan bazı tedavi yaklaşımlarına şaşırtıcı şekilde benziyor. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış Yunus Emre, "Bir ben var bende benden içeri" dizeleriyle adeta alter ego kavramından bahsediyordu. Freud belki Anadolu ve Mezopotamya'nın kültür ve bilim tarihinden haberdardı ama aslında tüm bilim insanları gibi kendinden öncekilerin attığı temelin üzerine yeni bir tuğla koyuyordu. Bilim ve bilgi birikimdir ve hiçbir yeni buluş sıfırdan doğmaz. Demokritos atomdan bahsettiğinde bu görüş zincirin ilk halkası oldu. Binlerce yıl sonra Einstein'ın görelilik teorisini ortaya atması kaçınılmazdı. Aristoteles'in mantık üzerine düşünceleri yüzyıllar sonra Descartes tarafından sistematik hale getirildi. Newton, "Eğer daha ileriyi görebiliyorsam devlerin omuzlarında durduğum içindir" demişti. Fikirler birbirinden doğar. Bilim dalları iç içe geçer ve her büyük keşif bir öncekinin mirası üzerine inşa edilir. Bugün hayal ettiğimiz veya aklımızdan geçen kurgu fikirler belki de geleceğin büyük keşiflerinin temel taşları olacak. Çünkü insanlık bilinmeyeni keşfetme tutkusuyla var oldu ve yaşam denen kolektif zincirin son satırı henüz yazılmadı.